Afrika'nın rengi, Afrika'nın küçük ve fakir ülkelerinden biri olan Malawi'de. Chipata sınır kapısından geçtikten sonra başkent Lilongwe, ticaretin merkez şehri Blantyre derken Malawi'nin en yüksek dağı Milanje Dağı'nın eteklerinden motorumu Mozambik'e doğru süreceğim. Afrika'nın rengi, Afrika'nın sıcak kalbi diye adlandırılan Malawi'de başlıyor. Yağmur mevsiminin yavaş yavaş başladığı Malawi'de kasvetli yağmur bulutlarının altında yolculuğum başladı. Yol kenarlarındaki küçük köy ve kasabaları geçerken bir köyde durdum. Malawi'ye gireli yaklaşık 50 kilometre falan oldu. Sınırı geçeli 50 kilometre oldu. Ve ülkeyle ilgili ilk izlenimim şu. Bu ülkede motor kullanmak galiba birazcık çiftliğin içerisinde motorla gezmeye benzeyecek. Çünkü yaklaşık 50 kilometredir sağlı sollu her taraf tarla. İnsanlar tarlalarda çalışıyor ve genellikle mısır ekiyorlar. Yolda giderken evleri gördüm. Evler Zambiya'nın aksine birazcık farklı. Şöyle ki pişirilmiş tuğladan yapılmış evler. Sonra geldim, bir fark daha var Zambiya'dan. Ignacio ile tanıştım ama Ignacio Zambiya'dakilerin aksine İngilizce bilmiyor. Sanıyorum ki o bilmiyor. Diğerleri umuyorum ki İngilizce konuşabiliyordur. Sadece birazcık vücut diliyle, birazcık Swahili diliyle ona evini gezip gezemeyeceğini sordum. O da olabilir dedi. Neden olmasın dedi. Aslına bakarsanız çok da beni anladığını zannetmiyorum. Şimdi şuradan başlayabiliriz. Burada küçük bir tane kulübe var. Gene üzeri çalılarla kapatılmış ve içeride ateş yanıyor. Zaten çıkan dumandan görebiliyorsunuz. Gene çako kullanıyorlar. Sanıyorum ki orası bir şeyleri pişirmek için kullandıkları bir pişirme odası. Evi gezmeye başladığımızda ilk dikkatimi çeken şey şu. Toprak birazcık kumlu bir toprak burada. Ben de ilk defa görüyorum. Yani herhangi bir bilgi almadım. Nedir ne değildir diye. Kumlu bir toprağa benziyor. Yerler de çimentodan yapılmış. Yatak odası burası. Şimdi burada size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Burası madem yatak odası, neden burada yatak yok? Yanlış biliyorsunuz, burada yatak var. Bunlar yatakları. Bunu daha önce bir sürü yerde gördüm. Dolayısıyla Zambiya'nın köy evlerinde de buna benzer şeyler vardı. Bu insanların öyle sünger yatakları falan yok. Hasırların üzerine gece yatıyorlar. Gene gardırop olarak da ipleri kullanmışlar, ağaçları kullanmışlar. Eşyalarını onların üzerine asıyorlar. Bu coğrafyada çok tüketilen bir yiyecek. Mısır'a mens. Mens diyorlar. Bizim ülkemizdeki dibeğin aynısı var burada. Buradan mısırları alıyorlar. Ben ziyan etmemek için atmayacağım. Ziyan etmemek için. Mısırı alıyorlar. Dibeğin içerisine koyuyorlar. Bu elimde görmüş olduğunuz, burası pis, burası temiz. Bununla kadınlar bütün gün uğraşıp mısır unu yapıyorlar. Ve bu coğrafyanın en çok yediği yemek mısır unu. Basit ve sade bir hayatın devam ettiği bu evden ayrılıp çocuklarla şakalaştıktan sonra yoluma devam ettim. Peter'la beraberim. Yolda oyun oynayan çocukları gördüm. Onların yanında durdum. Sonra yanıma Peter geldi. Yemek yiyor. Malawi dilinde sima. Yes. Sima. Yes. Zambiya'da şima.
What is his name? Lerish. Lerish. Yes. Okay, can I eat? Yes. And like this? And like this, huh? Yes. What is it? Very good, thank you very much. Yes. Thank you. What's your name? Margaret Gampar. Huh? Margaret Gampar. Margaret. Margaret, how are you, Margaret? How old are you? 36 years. 36. Margaret'le beraberiz. 38 yaşında. Margaret, do you have the problems in your leg? Malaria. Can I show? Can I see this one? Can I see? Aha, for malaria. Yes. How old and when? 3 years. 3 years old. And for a baby. Yes. Margaret 3 yaşındayken malaria hastalığına yakalanmış ve ayaklarında bir sorunu var. Bu coğrafyanın en büyük sorunlarından bir tanesi de malaria. Yine Margaret hayatta kalmış. Bence sevinmeli çünkü çok insan malariyadan ölüyor. Thank you, Peter. Thank you. We don't get more. Akuimba nyimbo alinda mwela zanga nyimbo ni maja zanga alitupe tupe masaya ni mapasi alimanja manja alimanja manja Kuzeyde Tanzanya, doğuda ve güneyde Mozambik, batıda Zambiya ile komşu Malawi'nin nüfusu yaklaşık 16 milyon. 830 kilometre uzunluğa ve 350 kilometre genişliğe sahip bu küçük Afrika ülkesinde tropikal bir iklim sürmekte. Halkın çoğunluğunun Bantuların oluşturduğu Malawi'nin resmi dili Shewa ve İngilizce. Nüfusun %80'inin Hristiyan dinine inandığı ülkede Malay ve Hinduların oluşu İslamiyet'e inanış oranını %12 gibi bir orana taşımakta. Kişi başı yıllık gelirin 330 Amerikan doları olan ülkenin başkenti Lilongwe. imangotia itana itanaso pena mangochera matoni pena kuyanka kulashi chonse chosa chita kantu nikapolo nikakucheche angoyenderayo jambula wakwekayo. Lilongwe'de Malangalanga pazarındayız. Burası şehrin kalbi gibi. Hemen arka tarafında çok büyük alışveriş merkezleri var. Burada yerel halkın ziyaret ettiği pazarlar var. Daha çok kıyafet ağırlıklı gibi. Şimdi giriyorum pazara. Biraz önce üst tarafları dolaştık. Orası da ticaret merkezi. Yani nalburundan tutun da züccaciyeye kadar her şeyi orada bulmak mümkün. Şimdi Malangala'da pazarın içine girip bakalım neler varmış neler yokmuş onları göreceğiz. Burada hemen bir ayakkabı reyonunda gördüğünüz gibi tekli çifti belli olmayan kullanılmış ayakkabıları görmek mümkün. Aynı şekilde hemen yan tarafında ayakkabılar için kullanılan çoraplar var. Onlar da ikinci el. Malangalanga pazarının hemen yan tarafındayız. Ben burayı Malangalanga pazarı zannediyordum. Orasıymış. Burası açık pazar ve yanımda Patricia var. Right? Yeah. How old are you, Patricia? I'm 29 years old. 29. Yeah. I'm 42. Good, good. But I think the No, yeah, looks but you're you are too older. young, but you are too young. No. She's very good liar. Bana daha genç görünüyorsun diye ama güzel yalancı. Bana yoldan geçerken laf attı. Dedi ki Malawi dilinde what is the Malawian language? It's Nyanja, Shewa. Nyanja Shewa. Yeah, Shewa. Nyanja or Nye- Shewa. and Shewa. Nyanja in Zambian also. We live in Malawi. Okay. From Stipa to Sanja, our mother language is Okay. Shewa. Shewa. Yeah. And also it's generalized Shewa. Yeah, yeah, yeah. Malawi dilinin Shewa olduğunu söyledi. Bana onların dilinde bir şeyler söyledi. Ben de anlamıyorum seni dedim. Buraya dedi eğer geliyorsan, bizi ziyaret ediyorsan arkadaş bu dili öğreneceksin dedi. Ben de dedim ki tamam Patricia sen bana bunu öğret. Evet
Malawi dili öğrenmek için başlıyoruz. We start the teaching. Okay. First time, how are you? Inigishewa. Yeah. Muri bwanji. Muri Bwanji. Bwanji. Muri bwanji. Muri Bwanji. Muri Bwanji. Yeah. Muri Bwanji nasılsınız demek. And thank you. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ziko Mokwambiri. Teşekkür ederim. Ziko Mokwambiri. Thank you very much. Okay, thank you very much. Yeah. Just thank you. Thank you, just thank you. Yeah. Zikomo. Zikomo. Ya. Biraz önce söylediğim çok teşekkür ederimmiş. Teşekkürler yani. Sağ ol kardeş falan demek de zikomo. Ya. Okay. kuyambaza chinyengo timati tikamva njala tinkatuma inu kukatipempera zakudya lero mungojanoka ndimagwidwa ndi chisoni zinthu zakwera mitengo malipiro ndi omwe aja tikaja kuchipatala muzipatalanso mavuto chakudya chosasangalasa kugona motitikana kuonjezera Hayat sürprizlerle dolu. İnanmayacaksınız ama gerçekten bu planladığım bir şey değildi. Bu caddeleri geziyordum. Hani nerede ne var? Burası bir iş merkezi. Her şey hayat burada devam ediyor diye. İstanbul tabelasını görünce hatırlarsanız Uganda Kampala'daydı sanırım. Gene bir İstanbul tabelası görmüştüm. Orası bir restoran çıkmıştı. Burası bir züccaciyeci çıktı diyebilirim. Ama işte Mehmet'le tanıştım. Fabrikaları varmış. Büyük ihtimalle onları ziyaret edeceğim. Muhakkak çünkü Afrika'da evet çok Türk var ama Malawi'de Türk'le karşılaşacağımı gerçekten bilmiyordum. Lilongwe'de arka taraflara doğru gitmeye başladım. Motorumu öylesine sürdüm. Bir yerlere geldim. Bir duvarın dibinden baktım insanlar bir yerlere giriyor. Dedim ki burası neresi? Burayı gösterdiler. Dediler ki burada bir mahalle var. Dedim ben de geleyim oraya. Ama buraya motorla girmek imkansız çünkü bir duvardan falan atlamak lazım. Ve burada böyle bir dere gibi bir şey akıyor. Köprü var. Buradan Gona denilen bu mahalleye gideceğim. Bakayım orada hayat nasılmış. Zaten girer girmez Vic buldu bizi hemen. Geldi yanımıza yanaştı. Bakalım içeride ne oluyor, ne bitiyor. İşte orta düzey veya alt düzey Malawili halk nasıl yaşıyor onları göreceğiz. Mahalleden işte otların arasından, şeker kamışı tarlalarından, onların yanından ilerledikçe bu Gona'nın herhalde köy meydanı gibi bir yer var. Tabii her zaman olduğu gibi etrafımda onlarca çocukla yürüyorum. Bazen eğlenceli ama bazen de gerçekten çok zor oluyor. Mai makwatiwa mavuto analitu muntu uyu atangofika kumene ndiwo zikagona mtika mango. Günün son saatlerinde yoğun insan kalabalığının olduğu sokaklarda yiyecek tezgahlarının arasında dolaşmak ayrı bir deneyim. Akumaenda monjanja uyu ngati pasi palimika sapato akaipolisha imaoneka ngati kungululu. Judy ile tanıştım. Farklıydı kıyafeti diğerlerine göre. Dedim ki ya işte ben buraları geziyorum, ne yapıyorsun falan. Biraz sohbet ettik. İşte işten geliyormuş. Ben de dedim ki ya ben bir Malawili'nin yani iş sahibi olan bir Malawili'nin evini görmedim.
İşte Türkiye'den geldiğimi söyledim. Motosikletle seyahat ettiğimi söyledim. Nazikçe evini görebilir miyim dedim. İlk önce birazcık çekindi ama sonrasında kabul etti. Sebebi de şu, Judy'nin erkek arkadaşı Malavili ama şu anda Türkiye'de. Türk olduğumu duyunca bana izin verdi. Bakalım nasıl bir evi var, nasıl bir hayatı var göreceğiz. Amekele walipo ulishabu kena kakuza suta kanuni wankulu amekele alipo alinyatwa akalesera mpaka ama munyamula mwili bala alidem Burası Judy'nin giriş salonu diyebilirim. Çok temiz bir ev. Yani eve girişten beri görebiliyoruz. Hakikaten çok temiz. İşte tabureleri ve masaları var. Burada hemen bir tane dolapları var. Eşyalarını koydukları. Gene mutfak olarak kullandıkları, bardakları vesairelerini kullandıkları plastik yerler var. Ama evle ilgili ilk iltibamı şöyle söyleyebilirim. Gerçekten çok temiz bir ev. Buranın özelliği şu, duvarlarla çevrilmiş, içerisinde farklı farklı evler var. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda 10 tane kadar ev var burada. Ama şunu gösterebilirim hemen. Judy'nin evinin yanında burada da bir ev var. Burası da bir ev. Şu büyük duvarın sağ tarafı bir ev. Bu ortadaki duvarın hemen sol tarafı başka bir ev. Ve ortak kullanım alanları var. Ortak kullanım alanları neler? Evlerde banyo ve tuvalet yok. Banyolar, tuvaletler dışarıda. Burası banyo. The bathroom, right? Okay. Burası banyo. Bir kapısı ve duvarları var. Bence temiz. Bahçenin içinde bir evin önüne oturduk. Birazcık da Judy'nin hayatı nasıl? Evini gördük. Dediğim gibi çok temiz bir ev bence ve güzel bir ev. Birazcık da hayatını konuşmak istiyorum. Çünkü biraz önce buraları bana tanıtırken arada hemen sordum. Babasını sordum. Your father is dead, right? Babasını malaryadan 39 yaşında kaybetmiş bir insan. Hep söylüyorum yani malarya tehlikeli bir hastalık ama çözümü gerçekten çok basit. Yani 2 liraya 3 liraya alabileceğiniz ilaçlarla zamanında müdahaleyle hayatınızı kurtarabiliyorsunuz ve hiçbir etkisi olmuyor. Ama çok insanla tanıştım ve çoğu malaryadan ailesinden birilerini mutlaka kaybetmişti. Lilongwe'de bir günüm de böyle geçti. Gerçekten dolu dolu bir gün yaşadım. Gerçekten güzeldi. Ve günün biten saatlerini de böyle insanların, normal halkın yaşadığı bir yerde geçirdim. Saatim şu anda 5:30 falan. Hava kararmak üzere. Ben de yavaş yavaş artık akşamki programıma yetişmek için buradan çıkıyorum. Bugün çarşı pazar dolaşırken İstanbul tabelasını gördüm. Mehmet'le tanıştım. O beni fabrikaya çağırdı. Bugün şanslı günüm ve onlar da kendilerine döner yapıyorlarmış. Süper. Dönere gel diyeceğim. Patron Hasan bugün Zambiya'daymış, Lusaka'daymış. 10-15 dakikaya kadar o da geliyormuş. Pişiyordu. Dedim ki ya ben bir anons yapayım, bunu bildireyim. Hemen burada tabii benim tarafımdan da bir bilgi vereyim. O da şu, Malawi'de etin kilosu yaklaşık 7 Amerikan doları. Hasan'ın yolda karşılaşıp fabrikaya getirdiği Amerikalıların da olduğu grubumuzla güzel sohbetler günün son saatleriydi. Mehmet bağlamayı eline aldı. Yanında işte hastane önünde incir ağacıyla başladı. Bundan sonra masamızda çayımız, yanımızda bağlamamız, ağzımızın tadı muhabbetle bu akşam böyle devam edecek. Süper. Şeyde Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban.
Hasan merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? Sizi gördük, daha iyi olduk. Peki daha önce Türk plakalı bir motosiklet görmüş müydün? Görmedim abi. Bizim için bu sizi görmek, Türk plakalı bir şey görmek büyük bir sürpriz. Sen bir müteahhitsin. İşte demir doğramaydı, alüminyumdu, mühendislikti. Bir sürü bir iş yapıyorsun burada. Maşallah diyeyim, hakikaten büyük de. Kaç tane istihdam ettiğin personelin var? Bülent Air burası dahil. Şimdi bizim imalat kısmında aşağı yukarı 150 kişi. Hı hı. İnşaat, construction kısmında da bir 400-500 kişi var. Maşallah. Evli misin değil misin? Evliyim abi. Çocuk var mı? 3 çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Kaç yaşlarında? Ha, bir tanesi yeni doğdu. Bir Yeni buçuk doğdu. aylık diyebiliriz. Semra. Semra, evet. 1,5 yaşında bir oğlum var, Yusuf. Semra merhaba. İyi ki doğdun. Bir de Zeynep. 8 yaşında kızım var. Zeynep benim kızımın da adı. Evet, Adaşız çok güzel. yani. Hasan Koyulisarlı, Sivas Koyulisarlı. Ben de Tokat Reşadiyeliyim. Aramızda hani ikimiz de köylerimizi çok iyi biliyoruz. Toplam 44 kilometre mesafe var. Yani biz Anadolu'nun bağrından çıkmış iki Yağız delikanlı Lilongwe'de buluştuk. Hani ben bir gezi yapıyorum, o burada bir iş yapıyor. Bir Türk, adı Ali Veli Mehmet. 30 yaşında bir adam. Cebinde kaç parası olması lazım? Nasıl bir eğitimden geçmesi lazım? Hangi fırsatları varsa gelsin Afrika'ya, rahat ve huzurlu bir hayat yaşasın. Mesela burada az paralarla, ama az para derken çok az değil ama yani bir 100 bin dolar civarında sermayesi olan bir insan için iyi pazar araştırması yapıldıktan sonra Türkiye kazandığının 2-3 mislini kazanabilir. Bu ticaret faaliyetin içerisinde hem o dükkanın hem burası hem diğer işleri, Türkiye'den buraya ihracat yapılmasının bir şeyini yapıyor musun? Mesela rakam olarak da söyleyebilirsin. Sen oradan yani malını Çin'den mi veya kolay pazardan mı çekiyorsun, Türkiye'den mi çekiyorsun? Veya rakamların nerelere çıkıyor? Biz burada bayrağımızı güzel bir şekilde dalgalandırmak istiyoruz. Ve ısrarla Türkiye'den mal getiriyoruz. Ne kadar yıllık şeyin ciro, Ya ihracat, aşağı ithalat için yukarı Türkiye'de? Türkiye'de de bizim sırf ihracat firmamız var. Aşağı yukarı 600-700 bin dolar civarında biz Kaç para? 600-700 bin dolar civarında mal getiriyoruz. 600-700 bin dolar. Hı hı. Afrika insanıyla senin ilişkin nasıl? Geçen bir kız asistan var yanımda. Mutfak için bir bayan ararken diyor ki ya işte boss diyor burada Müslüman bir kızdan seçtim dedim. Dedim ki Judy bir dakika. Sen dedim neysin? Hristiyan. Ben dedim senin yanıma seçerken senin dinini sordum mu? Yok. Ondan sonra şöyle bir durdu. Dedim bizim için önemli olan iyi insan olması. Bizi burada aslında yeni tanıyorlar. Anladım. Tanıdıkça da çok seviyorlar. Anladım. Biz de onları seviyoruz. Ne diyoruz abi? Gelin tanış olalım. Heh. İşi kolay kılalım. Sevelim sevilelim. Bu dünya kimsede kalmasın. Eyvallah. Hasan'la güzel sohbetin sonrasında Malawi Gölü'nün kenarındaki Salima'ya doğru yola çıktım. Bugüne kadar bir sürü ülke geçtim. Doğal parklardan geçtim. Vahşi hayvanlarla haşır neşir oldum. Fillere çok yaklaştım, onları kızdırdım. Gorillere çok yaklaştım. Tehlikeli bir durumdu ama benim için çok keyifliydi. Malawi'de Lilongwe'den Salima denilen bir köye gidiyorum. Burası Malawi Gölü'nün hemen yanında. Malawi Gölü gerçekten çok güzel bir göl. Onu görmeye gidiyorum. Yolda bir tane tabela gördüm. Benim programda bugüne kadar işte zebra, zürafa, fil, su aygırı, buna benzer bir sürü hayvanlar vardı. Onların hepsini gördüm. Ama görmediğim böyle insanların da çok merak ettiği bir şey vardı. O da timsahlar. Timsahları doğal ortamında göremedim. Maalesef göremedim. Ama elime bir fırsat geçti ve timsahları bir üretim çiftliğinde görme fırsatı yakaladım. Bir timsah çiftliğine geldiğiniz zaman tabii çok doğru bilgileri de alabiliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi bu benim uzmanlık alanım değil. Yani ben hayvanlarla böyle çok haşır neşir olamıyorum. Onlardan korkmuyorum, onlara yaklaşmaktan korkmuyorum. Timsahlara yaklaşmaktan korkuyorum. Çünkü ölümcül hayvanlar. Size çok küçük bilgiler vermek istiyorum. Burada yaklaşık 6-7 yaşından 65 yaşına kadar timsah var. Bu arkamda görmüş olduğunuz timsahın yaşı yaklaşık 40. Yani hemen hemen benim kadar.
Birazdan başka bir tanesini daha göstereceğim. O da 60 yaşında. Reç buranın sahibi. Şöyle bir bilgi verdi Reç bana. Timsahlar büyüdükçe yumurtlama oranları da çok fazla sayıda artıyor. Diyelim ki işte 10 yaşında bir timsah 10-15 tane yumurta verirken büyüdükçe bu sayı çok yukarıya çıkıyor. 60-70 yaşındaki bir timsahın yumurtaları 98 tane, yani vahşi ortamda 98 yumurtayı görmüşler. Yani 100 taneye yakın yumurtlayabiliyorlar. Tabii bu da endüstri için önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Çok hoşuma gitmese de böyle bir yerdeyim. Burada 16.000 tane timsah var. 16.000 tane. Ve haftada 2 kere besliyorlarmış timsahları. Her beslemede de ortalama 1,5 ton ila 2 ton civarında tavuk harcıyorlarmış. Çok büyük bir sanayi. Fiyatlarını bilmiyorum. İşte deri fiyatları nedir ne değildir ama dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine buradan ihracat gerçekleşiyormuş. Dün akşam Hasan'ın iş yerinde Birleşmiş Milletler gibi çok güzel bir zaman geçirdim. Bağlamalar çaldık, şarkılar söyledik, işte Amerikalılarla sohbet ettik vesaire. İşte sabaha karşı çok geç saatte yattık. Sabah kahvaltıda Hasan bana şunu söyledi. Sen dedi Salima'yı, gölü gördün mü? Benim de zaten planlarımın içerisindeydi bu gölü görmek. Malawi Gölü çok büyük bir göl. Malawi ile Tanzanya'nın sınırı yukarıdan aşağı kadar uzanıyor. Dedi ki yani orayı görebilirsin. Peki dedim hani oraya gittiğimde ne var? Çok güzel bir plaj var. Kendisi müteahhit. Burada plajda bir lojun da tamirat işlerini almış. Bana anahtarını verdi. Dedi ki orada bir loj var. İstersen gidip orada kalabilirsin. Vakit geçirebilirsin. Ben de buraya geldim. Çok güzel bir plaj var. Hava çok sıcak. Gölün balık çeşitliliği olarak çok fazla olduğunu söylediler bana. Maalesef benim balık tutacak takımım yok. Ama balık alacak param var. Mutfakta da ekipman var. Kendime bu akşam bir ziyafet çekeceğim. Burada göle gireceğim, belki vakit geçireceğim. Akşam da güzel güzel balıklarımı yiyeceğim. Bence burada Malawi Gölü'nün kenarında çok güzel vakit geçireceğim. Çok güzel bir yere geldim. Bütün imkanlarım var. Sadece odada yatak yok. Benim de zaten yatacak ekipmanım var. Dolayısıyla mutfağa baktım. Mutfakta tava var, yağ var, çatal, bıçak, her şey var. Mangal buldum, odun kömürü buldum. Aslında plajda kamp da yapabilirdim ama bugün birazcık konformist olmayı tercih ettim. Gölde yüzdüm, kıyısı sıcak, ilerileri serindi. Dinlendim, eğlendim, insanlarla sohbet ettim. Şimdi yemek yeme zamanı. Evet, oltam yoktu, balık tutamadım ama para verdim, balık aldım. Biraz da işte balıklarımı yiyeceğim. Tahmin ediyorum ki bu akşam güzel bir akşam olacak benim için. Kömür ateşinde pişirdiğim gerçekten lezzetli balıkların ardından gölün üzerine inen akşamın kızıllığı günün bittiğinin habercisiydi. Salima'dan sabah erken saatlerde çıkıp ülkenin ikinci büyük şehri Blantyre'a doğru motorumu sürdüm. Ülkenin ticaret başkenti olarak kabul edilen Blantyre, Lilongwe'ye göre daha küçük bir alanda toplanmış yoğun bir şehir.
Müslüman nüfusun en yoğun olduğu ve işsizlik oranının en düşük olduğu ticaret başkentinin sokakları yoğun insan ve araç trafiğine sahip. mayo kodi umapembera iwe mayo kuyesa kufu Blantyre gerçekten çok güzel, biraz da büyük bir şehir. Buraya geldiğimde hiç otel falan aramadım. Çünkü zaten buradaki evim belliydi. Lilongwe'den buraya adrese teslim gönderildim. Hasan, Mehmet ve Mustafa hepsi ayrı ayrı adres ve telefon verdiler ama aynı adamın adresini, telefonu verdiler. Barbaros'un telefonunu verdiler. Barbaros Blantyre'da aynı şirketin bir şubesinin başında. Benim için özelliği şu, Erbağlı. Ben de Reşadiyeliyim. Toat'tan mı geliyorsun da kız sen almışsın mısın? Biz Toatlılar bir Blantyre'da işte Malawi'nin bir şehrinde buluştuk. Çok güzel vakit geçirdik onunla. Bana şehri gezmemde çok yardımcı oldu. Her tarafı anlattı. Birazcık meşgul. O yüzden sadece akşamları beraber olduk. Onun evinde kaldım ve şimdi artık buradan çıkıp Mozambik sınırına doğru ilerlemem lazım. Yaklaşık 100-150 kilometre kadar. Vedalaştık. Vedalaşalım. Gidelim. Chipata sınır kapısından giriş yaptığım Malawi'de ilk önce başkent Lilongwe'ye gittim. Çok güzel bir şehir. Oradan Malawi Gölü'nü Salima'da ziyaret ettim. Gerçekten çok güzel vakit geçirdim. Ülkenin ticaret başkenti diyebileceğimiz Blantyre tamamen farklı bir yapıda. Bütün gezmelerimi, görmelerimi bitirdikten sonra artık Mozambik'e gitme zamanı gelmişti ve ben Malawi sınırından çıkış yaptım. Şu anda Mozambik sınırındayım. Afrika'nın rengi Mozambik'ten devam edecek. Benim maceram sizlerin keyfi olsun.